Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok yörede yapılan ve tatlı niyetiyle ikram edilen enfes lezzetiyle patlıcan reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo küçük boy patlıcanım var. Bakın videoda gördüğünüz gibi. Bu reçelde patlıcan çok önemli. Patlıcanınız ne kadar güzel olursa reçeliniz o kadar güzel olacaktır. Küçük boy, ince ve çekirdeksiz olmalı patlıcanınız. Patlıcanın her tarafını iyice soyuyorum. Patlıcanları soydum hiç bekletmeden. Bir kabın içerisine aldım. Yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ve su ekleyip üzerine bir tabak kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar suyunu salması için bekletiyorum. Daha sonra yıkayıp süzgecin içerisine alıyorum. Yayvanca bir tencerenin içerisine 2-3 litre kadar su aldım ve kaynattım. Üzerine 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum ve daha sonra kaynayan suyun içerisine patlıcanları ekliyorum. Üzerine kırılmaz bir tabak kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika kadar patlıcanları bu suyun içerisinde haşlıyorum. 15 dakikanın sonunda soğuk suyun içerisine alıyorum patlıcanları. Daha sonra süzgece alıyorum. Bu sırada reçelimin şerbetini hazırlayacağım. Yayvanca bir tencerenin içerisine 1,5 litre suyu aldım. Yani yaklaşık 7,5 su bardağına denk geliyor. Üzerine 1 kilo toz şekeri ekliyorum. Ara ara karıştırarak şerbetimin kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladı. 1 silme çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Reçel fazla köpüklenmesin pişme aşamasında diye. Kaynamaya başlayan şerbetin içerisine patlıcanları ekliyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar harlı ateşte kaynatıyorum. Reçelimi yaklaşık 15 dakika kadar harlı ateşte kaynattıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Kırılmaz bir tabak kapatıp kısığa yakın orta ateşte reçelimi pişmeye bırakıyorum. 50 dakikadır kısığa yakın orta ateşte pişen reçelimin üzerindeki tabağı kaldırıyorum ve üzerine 2 adet karanfil ekliyorum. Yarım adet limonun suyunu sık daha sonra kabuklarıyla birlikte reçelin içine doğruyorum. Daha sonra orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar daha pişirmeye devam ediyorum. Üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışıyorum. Reçelin kıvamına bakmak için bir tabağa az bir miktarda alıp derin dondurucuya kaldırıyorum. Bakın kıvamı koyulaşmış, gayet güzel. Artık ocaktan alıyorum. Ben reçelimi toplamda yaklaşık 1 saat 20-25 dakika kadar kaynatmış oldum. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Patlıcanlar içine şerbetini çekip kıvamı koyulaşana dek pişirmelisiniz. Artık ocaktan aldım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Artık soğumaya bırakıyorum. Bakın soğumuş halini görüyorsunuz. Ertesi günü bir gün buzdolabında beklettim. Buzdolabında beklemiş halini görüyorsunuz. Kıvamı iyice koyulaştı. Çünkü patlıcan reçeli ne kadar beklerse o kadar lezzetli oluyor. Reçelimi tabağıma aldım. Ben üzerine çekilmiş Antep fıstığı ile süslemek istedim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Sade olarak da ikram edebilirsiniz. Hem tatlı niyetine hem reçel niyetine tüketebileceğiniz gerçekten çok güzel bir reçel oluyor. Bilmeyenler hatta patlıcan olduğunu bile anlayamayabilirler. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.